Merhabalar. Bir önceki videoda basit bir segmentasyon analizi yapmıştık. Müşterilerimizi segmentleyip basitçe 3 gruba ayırmıştık. Şimdi burada RFM analizi dediğimiz daha detay bir analize bakış atacağız. Orada da RFM'in açıklaması kısaca recency, yani en son ne zaman işlem yaptığıyla alakalı bir değer. Frequency oluyor. Frequency de ne kadar sıklıkla işlem yaptığı. Yani diğer müşterilere göre daha yüksek sıklıkla işlem yapıyorsa bizim için daha değerli oluyor aslında. Monitörü de aslında M monitörden geliyor. Ne kadar yüksek hacimli işlem yaptı. Yine bu hacim ne kadar diğer müşterilere göre yüksekse aslında bizim için daha kıymetli oluyor. Recency'de de değer küçüldükçe aslında bizim için daha kıymetli oluyor. Çünkü en son ne zaman işlem yaptığına göre işte gün farkını alıyoruz. O gün farkı ne kadar azsa, mesela dün işlem yaptıysa 1 çıkacak ve bu bizim için daha değerli olacak. Kabaca bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi daha önce zaten burada müşterinin ilk işlem tarihini vesaire vesaire bulmuştuk. Buranın üstünden giderek şu minimum order date ile aslında benim şu an işim yok. Max order date alacağım. İşlem sayısını alacağım. Bunu frekans olarak kullanacağım. Sum kısmı da yine monitör olarak kullanacağım kısım. Şu average'ı da atıyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman bizim müşterilerin max order date'i, işlem sayısı ve işlem toplamını almış oldum aslında. Bunu kullanırken de yine entire ile birlikte bir derecelendirme yapacağız bunlar arasında. Şimdi recency'yi bulurken bir farklı işlem daha gerekecek benim için. Orada da şöyle yapıyorum. Bu tablodaki önce maksimum değeri bulalım. Select max order date. Çalıştırdığımda 2014 Haziran 30 için değer geldi. Şimdi bunu parametreye atıp burada date diff'ini bulup aslında direkt şeyi bulabiliriz. Bu müşteri en son kaç gün önce işlem yapmıştı getirebiliriz. Bunun için de bir parametre atacağım bu değeri. Declare date diyelim. Bu da date time çalışsın. Aslında date time'a gerek yok. Date olarak da çalışabilir. Zaten tarihle işimiz yok. Zamanla. Bunu da şu şekilde şu sorguya eşitleyebilirim. Parametreyle çalışmak bence daha faydalı oluyor her zaman. Şimdi buradan gelen değeri atadık date parametresine ve şurada direkt date fonksiyonuyla başlıyorum. Şimdi alacağım fark gün farkı olacak. Daha okunaklı olsun diye. İlk tarihim max order date olacak müşterinin. İkinci tarihinde aslında parametreden gelen şu date alanı olacak. Maksimum tarihle müşterinin son tarihini çıkartıp aslında oradaki farkı bulacak. Buraya direkt recency olarak adlandırabilirim. Tam olarak böyle yazılıyor mu emin değilim ama buraya da frekans diyeyim ben, Türkçe yazılışını unuttum. Buraya da monitörü. Bu şekilde aslında şunun bir çıktısını gördüğümüz zaman noktalı virgül istiyor sanırım. Evet. Müşterinin aslında recency, frekans ve monitörü kısımları çıkmış oldu. Bunları şimdi bir kategorileştirmem lazım kendi içinde. Yine buradan devam ediyorum. Burada aslında Customer ID aldık. Entire'lı bu sefer beşlik grup üstünden verelim. Ve yine burada neye göre sıralayacağımızı seçiyoruz. Şimdi order by dedim. Yine burada recency puanı vermek için recency'ye göre sıraladım. Recency küçük olduğu zaman daha avantajlıdır bizim için. O yüzden azalan bir şekilde sıralatıyorum ki burada bana küçük değerleri daha iyi olarak puanlasın. Sonrasında recency point diyelim. Yine aynı işlemi diğer iki metrim için yapıyorum.
ayrıyetten getireceğim. Böyle segment olarak aldık ve bunu da bir select atarak bakalım. Şurayı bir sileyim. Şöyle komple çalıştırdığım zaman bunların puanlanmış hali geldi aslında benim için. Recency düşük olduğu zaman puanı düşük oldu. Bu istediğim bir şey değildi. Pardon, şunları şimdi kabaca bakalım. Frekansım 1 ise puanımın yüksek olmaması gerekir. Frekanslar çok da yüksek gelmiyor bu database için. Monitörlerde yine doğru bir şekilde getirmişiz. Bu sıralama aslında doğru mantık. Bunlar için çalışıyormuş. Bunu biz kendik sıralayacağız. Ve bu şekilde düzeltmiş olacağım aslında. Daha öncesinde çalışmamıştım. O sebeple biraz deneme yoluna bakıyorum şu an. Şimdi daha düşük recency'lerde puanım yükseliyor. Evet, doğru bir şekilde geldi şu an. Aynen. Recency 4 olduğu zaman 5 puanımı getirdi. RFM puanlaması bu şekilde aslında. Şimdi burada aslında bütün değerler 5 geldiği zaman benim için en iyi müşterilerden bir tanesi oluyor. Bunu farklı bir şekilde segmentleyebiliriz. İşte en son ne zaman işlem yaptığını ve ne kadar hacimli işlem yaptığına göre ayrıyetten bakabiliriz. Veya hepsi 5 olsun, hepsi 4 üzeri olsun gibi bir segmentleme de yapabiliriz. Bu aslında bizim müşterilerimizi nasıl değerlendirdiğimize göre, sonrasında kararlarımıza göre neticelenen bir şey. Basitçe nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Bu videoluk bu kadar olsun. Teşekkürler.